Kroşe örgü atölyesinden herkese merhaba. Bugün kolay ölçü alınabilen en pratik yelek şekillerinden biri U yeleği anlatacağım size. Kutucuk modeliyle yapacağız bu sefer. Daha önce farklı modellerde yapmıştık. Bu sefer kutucuk modelinde yapacağız. Buna başlarken öncelikle ip ve tığ bilgisi vereyim. Ben koton bir ip ve 3,5 numara tığla ördüm. Vereceğim zincir ölçüleri ve kutucuklar yani zincirler ve kutucuklar hepsi 3,5 numara tığ ve ona uygun ipe göre yapılmıştır. 100'e yakın zincir çekiyorsunuz. Fazla olan zinciri ilk sıra bittikten sonra makasla keseceğiz. Şimdi başlarken 3 tane zincirle başlıyorum. Elimle tuttuğum noktaya bu ilk 3 zinciri ilk trabzan kabul ediyorum. Sonra bakın batıyorum ikinci trabzan, onun yanındaki boşluğu, aynı boşlukta çalışmıyoruz. Yan yana boşluklar içinde 3 tane trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. zincir boşluğunun içine birinci trabzanımı, sonra onun yanındaki boşluğun içine ikinci trabzanımı, sonra onun yanındaki boşluğa da üçüncü trabzanı yapıyorum. Bakın böyle 3 trabzan. 2 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. boşluğa bir trabzan. Onun yanındakine bakın aynı boşluk değil. Böyle bu şekilde bu metotla ilerliyorum. Bakın şimdi ben toplamda 8 kutucuk oluşturarak şöyle 22-23 santimlik. Burada santim ölçüsü de önemli. Kol boyu kadar yani kol altından omuza kadar mesafeyi 22-23 santim olarak düşündüm. Toplamda 8 kutucuk yaparak ilerledim. Şimdi kol altını oluşturmak için ve U şeklini verebilmek için bizim 2 tane köşeye ihtiyacımız var. İlk köşeyi şöyle yapıyoruz. 1, 2, 3. boşluğa yine 3 tane trabzan yapıyorum. Aynı boşluğa bakın, buradaki fark aynı boşluk içinde çalışıyor olmamız köşelerde. 2, aynı boşluğun içine yine 3. trabzan. Bakın aynı boşluktayız. Araya 3 tane zincir. İstiyorsanız 2 de çekebilirsiniz gevşek örüyorsanız. Ama ben 3 çekmeyi tercih ettim. 3 tane trabzan yine bakın aynı boşluğun içine. İlk köşeyi oluşturdum. Aynı boşluğun içinde. Sonra 2 zincir çekerek yine 1, 2, 3. zincir boşluğuna yan yana 3 trabzan yaparak aynı boşluğa değil bakın yan yana boşluklara 3, 1, 2, 3. boşluğa toplamda böyle 3 tane kutucuk yapacağım. Sonra da ikinci köşeye gelecek sıra. Köşemizi yaptık. 2 zincir çektik. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Toplam 1, 2, 3 tane kutucuğumuz var. 2 zincir çektim ve şimdi bir sonraki kutucukta ikinci köşeyi oluşturuyorum. İlk köşe burasıydı. U şeklini verebilmek için, böyle U şekli verebilmek için ikinci köşeyi oluşturuyorum. Yine bakın 1, 2, 3. boşluğa atlıyorum ve bu boşluğun içine 1, 2, aynı boşlukta çalışıyorum köşe olduğu için. Bakın yan yana boşluklara batmıyorum. Sadece bir küçük boşluk içinde çalışıyorum. Köşelerin özelliği bu. 3 tane zincir ve yine aynı boşluğa 3 tane daha trabzan yaparak ikinci köşeyi oluşturuyorum. Böylelikle bakın bir köşe, ikinci köşe oluşmuş oluyor. Ve şimdi 2 tane zincir çekerek sıra sonuna kadar 1, 2, 3. boşluğa batarak 1, yanındaki boşluğa ikinci trabzan, yanındaki boşluğa 3. trabzan. Yan yana boşluklar, bakın aynı boşluklar değil. Tıpkı burada uyguladığımız metot. Burada kaç tane kutucuk yaptıysak ki ben 8 tane yaptım. Burada da aynı. 2 zincir, 1, 2, 3. X large ve üzeriyseniz 10 kutucuk yapmanız
ya da 9 kutucuk yapmanız uygun olur. Tabii benim gibi 3,5 numara tığla çalışıyorsanız. 2 tane zincir, yine 3. boşluğa atlayıp yan yana boşlukları dolduruyoruz. Böyle 1 2 toplayacağız ve 8 tane kutucuk olana kadar çalışacağız. Evet, bakın. 8 tane dolu kutucuk yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sonra bir köşe yaptım. Araya 1 2 3 tane kutucuk yaptım. Sonra tekrar bir köşe. Buradaki kutucuk sayısıyla buradaki kutucuk sayısının birbirine eşit olması gerektiğinden buradaki kutucuk sayımı da yine bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane olarak ayarladım. Şimdi geriye fazladan zinciriniz kalmış olabilir. Bunu hiç dert etmeyin. Kesin ve ipi çekin. Hiçbir sökülme olmadığını göreceksiniz. Eğer bedeniniz X large ve üzeri ise buradaki kutucuk sayısını 9 ya da 10 yapıyorsunuz. Bakın burada böyle bir dolu kutucukla bitirdim. Yukarıya 5 tane zincirle çıkıyorum ve hep boş kutucuklar içinde çalışacağım model boyunca. İpi tığın üzerine alıyorum. Boş kutucukların içini model boyunca 3 tane trabzanla dolduracağız. Bir kutucuktan diğer kutucuğa atlamak için, yani şuraya atlamak için de aralara hep 2 tane zincir, bakın 3 değil 2 zincirle atlayacağım. İkinci sıraya böyle başlıyorum. 3 trabzan 2 zincir, 3 trabzan 2 zincir yaptıktan sonra köşe metodumuzu anlatacağım size. Tüm model boyunca şu iki köşede aynı metodu uygulayacaksınız. Ama aralarda ve bu köşelere atlarken hep 2 zincir çekeceksiniz. Bakın şimdi ikinci sıramıza başladık. Böyle geldik. Modelimizde 2 tane köşe oluşturmuştuk U şeklini verebilmek için. Burada ve burada. Şimdi bu köşeye geldim. Ne yapıyorum? Bakın bu köşede aynı noktaya 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan yapmıştık. Şimdi o köşenin ortasına atlayacağım. 2 zincir çekeceğim önce. Ve bu köşeye atlayarak bütün model boyunca bu köşeleri, 2 tane köşe var modelimizde. Burada ve burada. Bakın hep aynı metotla dolduracağım. 1, 2, 3 trabzan, 3 zincir ve yine aynı boşluğun içine, aynı köşe boşluğuna yani 3 tane trabzan yapacağım. Ve sonrasında araya atlayacağım. Buraya atlarken 2 zincir, tüm boşlukları 3 tane trabzanla aralara 2'şer zincir çekerek dolduracağım. Bakın 3 trabzan, aralarda da sadece 2 zincir. Boşluğa atlıyorum, yine 3 trabzan. 2 zincir çekiyorum. Bu sefer buradaki boşluğa atlıyorum. Şuradaki köşeye gelene kadar bu metodu sürdürüyorum. İlk köşeyi yaptık. Araları 3 trabzan 2 zincirle doldurduktan sonra ikinci köşemize geldi sıra. 2 zinciri çekiyorum. Bu köşenin tam orta noktasını atlayarak yine aynı şekilde 3 tane trabzan, araya 3 zincir, aynı boşluğun içine 3 tane daha trabzan yaparak ikinci köşemizi oluşturuyoruz. Geri kalan kısım hep aynı. Sadece köşelerde aynı boşluğun içinde bu metotla çalışıyoruz. Sonrasında hep 2 zincir, boşluklara 3'er tane trabzan. 2 zincir, 3 trabzan. 2 zincir, 3 trabzan diyerek böyle sıranın sonuna kadar ilerliyorum. Bakın 2 zincir, 3 trabzan. Ve ikinci sıranın sonuna geldik. Boşluğa 3 tane trabzanı yaptıktan sonra 2 tane zincirle burayı bu şekilde bitiriyorum. Bakın boşlukla bitirdim. Boş kutucukla bitirdim. Yukarı çıkarken 3 tane zincirle çıkıyoruz. Bu bizim 3. sıramız. Boşluğun içine 1, 2 tane trabzan yapıyoruz. Başlangıçtaki 3 zinciri ilk trabzan kabul ettik. Böylece 3 trabzan görüntüsü vermiş olduk. Araya 2 tane zincir çekerek her bir boşluğa yine 3'erli trabzanlar yaparak, yani 3 tane trabzan yaparak, sonrasında tekrar araya 2 zincir çekerek 3 trabzan yapıyoruz. Tüm metot böyle nereye kadar?
burada oluşturduğumuz şu köşeye gelene kadar buradan böyle devam edeceğim. Gördüğünüz gibi 3. sıraya başladım, devam ettim. 2 zinciri çektim köşeye gelmeden önce. Burası benim köşem. Köşe metodu tüm model boyunca aynı demiştim. Buradaki ara boşluğun içine 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan. Hepsi aynı boşluğun içine. Bu ilk köşemiz. İkinci köşemizde de yine aynı metodu uygulayacağız. Ama bakın şurada da aynı metodu uygulayacağız ama araları 2 zincir çekip boşluklara yine klasik 3 tane trabzanımızı yaparak ilerliyoruz. Diğer köşeye gelene kadar. Bakın 2 zincir ve 3 tane trabzan her bir boşluğa. Bakın 3. sırada buraya ilk köşemi yaptıktan sonra buraya da köşemi yaptım. 3 trabzan yaptım. 3 zincir, 1. trabzan, aynı boşluğun içine 2. trabzan ve 3. trabzanla böyle burada da bir köşe oluşturarak U şeklini veriyorum. Sonrasında klasik 2 zincirimi çekip her bir boşluğa, boş kutucuğun içine 3'er trabzan, sonra aralara 2'şer zincir yaparak devam edeceğim. 3. sıranın sonunda 2 zinciri çektim. Boş bir kutucuk var ve burayı 3 tane trabzanla doldurarak bir dolu kutucuğa dönüştürüyorum. Bu 3. sıramızın bitişi tıpkı 1. sırada olduğu gibi dolu bir kutucukla bitiyor ve yukarıya 1, 2, 3, 4, 5 zincirle çıkıyorum dolu kutucukla bittiği için ve ilk boşluğu bu şekilde 3 tane kutucukla doldurup tekrar 2 zincir 3 kutucuk şeklinde boşluklara batarak devam ediyorum. Sonra köşeye gelince köşe metodunu uygulayacağım. 4. sırada da yine ilk köşemi buraya yaptım. Sonrasında diğer ikinci köşemi de buraya yaptım. Şimdi sıra sonuna kadar devam ediyorum. 4. sıranın sonuna geldiğinizde bakın U şeklini aldı. Köşelerimiz buralar. Böyle ilerledik. Tıpkı 2. sıranın sonunda olduğu gibi 2 tane zincirimizi çekip son noktaya batarak burada boş bir kutucuk oluşturduk. Ben bundan sonra rengi değiştireceğim. Rengarenk yapabilirsiniz. Tek renk olarak da devam edebilirsiniz. Buraya ipimi bağlayacağım. İpi koparmadan yukarıya çıkararak gideceğim. İsterseniz siz koparabilirsiniz. Sonrasında da yaka kısmında o ipli görüntüyü yok etmek için trabzan geçeceğim. Şimdi bakın bu şekilde artık ilerliyorsunuz. Kaç sıra örmeniz gerektiğini birazdan söyleyeceğim. Ölçü. Bu ölçüyü nasıl alıyoruz? Şimdi şöyle mezuramızı göğsümüzün çevresinde yani vücudumuzun ön tarafında ölçüyoruz. Yanına da ekstradan 10 santime yakın bir rakam ekliyoruz. Neden? Çünkü yeleğimizin biraz bol olması gerekiyor. Oldu. Bu da sizin tercihinizle ilgili. Bakın uzunlukta 47 olmuş. 2 tane birbirinin aynı parça ördüm. Gereken şu. Bakın bu yan yana getiriyorum 2 tane aynı parçayı. Şurayı dikeceğim. Dikmek zor geliyorsa tığla da birleştirebilirsiniz ama benim tercihim dikmek, daha düzgün duruyor birleştirme. Sonrasında şöyle döndüreceğim. Burayı da şöyle döndüreceğim. Diktikten sonra bu noktaları omuzumun ölçüsünde, yani şu kadar dikeceğim ve böyle bir yaka bırakacağım. Bu kadar dikeceğim ve böyle bir yaka bırakacağım burada. Sonra isterseniz etrafından düzgün durması için bir sık iğne geçebilirsiniz. Şu yakanın üst tarafında falan daha düzgün gözüksün diye. Bakın bu kadar kolay. Anlaşılmayan bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.